Bir ordu, savaş öncesi askerlerine ne sağlar? Teçhizat, yeterlilik eğitimleri, gıda takviyesi, motivasyon kaynakları, tarihsel bilgiler ya da askeri güvenlik şartları. Savaşan askerin en büyük moral desteği gelecek olan ikbaldir. Bu liste uzayıp gider. Ancak bazı dönemlerde ordulardaki durum çok daha farklı olur. Birkaç örnek vereyim. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Türk ordusunda asker olsaydınız her savaş sabahı cepheye gitmeden 10 adet sigaranızı teslim alabilirdiniz. Şimdi de 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in ordusunda asker olduğunuzu düşünün. Sabah komutanınız gelirdi ve size yetecek miktarda uyuşturucu maddeyi teslim ederdi. Bu örneklerin hepsi çok eski diyorsanız yanılıyorsunuz. Rus ordusu bugünlerde buna çok benzer bir durumu yaşıyor. Ruslar ordudaki her bir askere dilediği kadar alkol sağlayıp savaşa bu şekilde gönderiyor. Putin Ukrayna'yı bitireceğine Rusya'yı bitirdi şeklinde görüş ileri sürüyorlar. Bu içerikte Ukrayna'yı işgal ettiğinde birkaç haftada ezer geçer denilen Rus ordusunun başarısızlık nedenlerini, Ukrayna'da askeri açıdan yaşadıkları son durumu ve hatta tümden Putin'in ordusuna dair her şeyi konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Zamanı geri sarıp 24 Şubat 2022'ye gidelim. ...24 Şubat 2022 Perşembe. Günlerdir Karadeniz'de dünya savaşın eşiğine geldi diyorduk ve savaş başladı. Rus ordusu Ukrayna'ya girdiği anda hemen hemen herkesin aklında tek bir ihtimal vardı. Rusya Ukrayna'yı dümdüz edecek. Bugün bizler 2022'nin sonlarına gelmişken bu ihtimalin hiçbir şekilde gerçekleşmediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Rusya'nın yanlış yapıp yapmadığını, yaptıysa nerede yaptığını anlayabilmek içinse Rus ordusunu daha yakından tanımak zorundayız. Tabii bunun için de tarihi bir yolculuk şart. Rus ordusunun temelleri acımasızlığıyla bilinen, oğlunu dahi öldüren korkunç Ivan tarafından 1550'de atıldı. Geçmişte bu orduda yalnızca köleler görev alabiliyordu ve hizmet süreleri de yaklaşık 25 yıldı. Sonra ise şu sıralar Putin'in masasında büstü de olan Deli Petro dönemi başladı ve ordu tam olarak burada kırılma noktasına erişti. Deli Petro, Avrupa'dan silah ustaları getirip deniz gücünün temellerini attığında yıl 1969'du. Ordu bir şekilde modernize edildi. Rus silahlı güçlerinin başarı dönemleri başladı. Deli Petro gitti, 2. Katerina geldi ve ordu resmen zirve noktasına ulaştı. Ekim devrimiyle birlikte gücünü kaybetmeye başlayan Rus ordusuna köylü ayaklanması da tuz biber oldu. Rus ordusu bu koşullar altında 1. Dünya Savaşı'na hazırlanamadı. Savaş sonrası Çar dönemi kapandı. Kızıl Ordu devri başladı. Daha önce ordudan uzaklaştırılan 50.000 subaya yeniden görev verildi. İşçiler ve köylüler de orduya dahil edildi. İkinci Dünya Savaşı da Rusların istediği doğrultuda sonuçlanmayınca 1950'lerde orduda küçülmeye gidildi, personel sayısı 3 milyona indirildi. Bu arada Ruslar ilk nükleer denemesini yaparak ABD'den sonra ikinci nükleer güç oldu. 1990 öncesi Ruslar milli gelirlerinin %16'sını silahlanmaya ayırıyordu. Fakat bu topraklarda o kadar çok insan yaşıyordu ki bu kalabalığı ekonomi artık kaldıramadı. Neticede Batı ile ciddi yaşam farkları ortaya çıktı ve insan ömrü Batı'nın 1/3'üne kadar düştü. Yorgun düşen Moskova, Sovyetler Birliği'ni dağıtma kararı aldı. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garanti etmek koşuluyla Sovyetler Birliği'nden kalan milyonlarca tüfek, binlerce tank, binlerce uçak ve nükleer silahı alma hakkı elde etti. KGB kökenli Putin, liderlik koltuğuna oturunca ilk işi orduyu ve teçhizatları modernize etmek ve dünyanın en güçlü orduları arasına sokmak oldu. Normalde zorunlu askerlik 2 yıl sürüyordu. Putin ise kontrat sistemini getirdi. Üniversite öğrencilerini de orduya dahil etmek amacıyla okullarda eğitimler verildi. Ordunun hareket kabiliyetini yükseltmek için kara kuvvetlerinin birlik yapısı tümenlerden tugaylara dönüştürüldü. Rus coğrafyası stratejik askeri bölgelere ayrıldı ve lojistiğin tek elden yapılması hedeflendi. Bütün bu modernizasyon çalışmalarından sonra bugün Rusya tank gücü bakımından dünyada lider konumda. Öyle ki Rusya'nın 13.000 tankı, 27.000 zırhlı aracı, 7.571 çekili topçusu, 3.391 mobil roket atarı, 1.600 balistik füzesi, 4.490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor. 1.300.000'e yakın olan asker sayısıyla Rusya dünyanın en kalabalık 4. ordusu durumunda. En kalabalık ordu listesinde 1. sırada yer alan Çin'in askeri sayısı 3 milyon civarında. ABD'deki asker sayısı 2 milyona yakın, Hindistan ise en kalabalık asker sayısına sahip 3. ülke.
Ülkelerin savunmaya yaptığı yatırımlar da milli hedeflerine dahil. Mesela Amerika ordusuna yatırım yaparken global güç olmayı hedefliyor. Yani uzayı, Pasifik'i, Atlantik'i, Hint Okyanusu'nu, kutupları kontrol etmek istiyor. Rus ordusunun hedefi ise Putin'in çizdiği idealler doğrultusunda emperyal gücünü korumak. Rusya halkı Ukrayna'daki durumdan çok rahatsız. Putin'e göre Sovyetler Birliği'nin dağılması hataydı. Bu hatadan dönmenin tek yolu vardı. O da Batı yanlısı stratejiden vazgeçip gücünü ortaya koymaktı. Putin orduyu bu hedefler doğrultusunda güçlü kılmak için ilk günden beri uğraştı ancak bir şeyi gözden kaçırdı. Rus ordusunun en büyük handikaplarından biri soğukla mücadele etmesiydi. Aşırı soğuklar sadece Rusları değil, geçmişte Napolyon'u ve Hitler'i de etkiledi, başarısız olmalarına neden oldu. Kış Rusya'ya vuracak. Rusya'da kış aylarında hava koşulları daima ekside seyrediyor. Göreve çıkan askerleri kalın giyecekler de koruyamıyor. Durum böyle olunca yetkililer askerlere günlük 250 mililitre kadar alkol kullanma hakkı verdi. Evet. Sıcak tutması için. Geçmişte Türkiye'de de askerlere tütün ürünleri kullanma hakkı tanınıyordu. Her askerin günlük 10 tane sigara hakkı vardı. Benim ilk subaylık yıllarımda, daha sonra bu bitti tabii. Kaldırıldı. Çoğu zaman zorlu koşullarda göreve çıkan Rus ordusunun en bilinen taktiği taarruz. Bu taktikte hedef daima ilerlemek olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki ordu saatte en az 12 kilometre kadar ilerlemeyi kendisine hedef olarak koyuyor. Savunma ise ancak duraklama gibi zamanlarda yapılıyor. Mesela şu anda Ukrayna'da da Rus ordusu savunmaya geçti. Moral askeri savaştıran en önemli faktördür. Rus halkının Ukrayna Savaşı'na sıcak bakmadığı medyaya sık sık yansıdı. ABD istihbaratına göre Rus askerleri savaş için pek hevesli değil. Hatta bu ara ordudan kaçanların olduğu bile söylentiler arasında. Motive olmayan, vatan sevgisi olmayan bir Rus ordusu görüyorum. Yıpranmış, firar eden. Kaynaklara göre 200 bin askerle Ukrayna'yı işgale koyulan Putin'in ordusu 70 bin kayıp verdi. Yani bu ordunun 3'ünü kaybettiği anlamına geliyor. British military intelligence believes Russia has lost 1/3 of the ground forces it used to invade Ukraine. Bir ölü personele karşı 2,5 ya da 3 yaralı ya da savaş dışı kalmış personel vardır. Biz öyle hesap ederiz. Yani bir birlikte 10 kişi şehit olmuş ise en az 30-35 yaralı vardır ya da savaşamayacak durumda insan vardır diye bakarız. Yetkililere göre kayıpların yerine gelecek personelin eğitilmesi, silah sistemlerinin tanıtılması ve göreve hazır olmaları en az 3-4 aylık bir süreyi bulabilir. Şimdi biraz da Rus ordusunun yapısına bakalım. Spetsnaz isimli özel görev birliği başlangıçta NATO'nun Avrupa'daki nükleer silahlarını imha etmek üzere eğitildi. Bu birim daha sonra düşman topraklarında uçakların hedefe yönlendirilmesi ve ateş tanzimi gibi görevleri de üstlendi. Wagner denilen paralı asker grubu da NATO ülkelerinde görevlendirilmek üzere eğitildi. Bu birimdeki askerler yabancı güçlere ait nükleer silahları bulup imha etmek, yabancı ülke topraklarında sabotaj yapmak, tahrip etmekle yükümlü. Yevgeni Prigozhin isimli oligarkın kontrolünde olan Wagnerlerin ismini son yıllarda Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde sık sık duyuyoruz. Bu grubun bu bölgelerde savaşlara dahil olduğu ve personel eğittiği de biliniyor. Rus ordusundaki bir diğer birim her an savaşa hazır olan BTG yani Tabur Taktik Grubu. Rusya'nın 2 numaralı ismi olarak bilinen Türk asıllı Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya göre hava savunma, topçu, mühendislik ve lojistik destek birimleriyle güçlendirilen yaklaşık 170 BTG bulunuyor. Rusya, ordusuna en çok yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. 2022 rakamlarına göre ABD savunmaya en çok harcama yapan ülke listesinde 1 numara. Savunmaya en çok bütçe ayıran ikinci ülke Çin olurken Rusya'nın yıllık savunma harcamaları 66 milyar doları buluyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'de savunmaya ciddi miktarda pay ayıran ülkeler arasında yer alıyor. Batı ülkeleri savunmaya milli gelirlerinin %3'ü 4'ü kadar bütçe ayırıyor. Rusya'da da bu oran şu anda %2,5'lara kadar indi. Yani Rusya'nın ordusuna yaptığı harcama bazen Batı'nın harcamalarından da düşük olabiliyor. Tanklarıyla isim yapmış Rusya'nın şu anda T-90'ları imal ettiği biliniyor. Batı'da tanklar da 4 mürettebat görev alıyor. Rusya ise personel tasarruf etmek maksadıyla tankta şoför, komutan ve nişancıyı görevlendiriyor ama doldurucu mürettebat arasında yer almıyor. Batı tanklarında doldurucu olduğu için mühimmat kulelerde veya dolaplarda korunuyor. Rus tanklarında ise top otomatik olarak dolduğu için mühimmat tankın içinde açıkta bulunuyor. Tank isabet aldığında basınçla başka yere fırlıyor ve patlıyor. Bu da tankın içindeki personeli yaşamını yitirmesiyle sonuçlanıyor. Rus tanklarında genelde isabet aldığında kulenin fırlayıp başka tarafa gittiğini görüyoruz resimlerde. Sebebi içerideki mühimmatın patlamasıdır. O kule 20 ya da 15 tondur. O kuleyi kaldırıp başka bir tarafa götürecek
çok ciddi bir güce ihtiyaç var. Bu güç de içeride olan patlama. Karmaşık yapı genelde ileri teknoloji ister. Rusya'da teknoloji çok da ileri değil. Bu nedenle silahlar basit yapıda üretiliyor. Batı'da ise hem sistem daha karmaşık hem de fiyatlar daha yüksek. Mesela Rus icadı olan Kalashnikov çamurlu suda bile çalışabiliyor. Ekvatorda da kutuplarda da uçabilen Rus helikopterleri Amerikan versiyonlarından çok daha basit yapıda. ABD'den, İngiltere'den ya da Fransa'dan silah alacak olsanız zaman zaman önünüze bir takım engeller çıkar. İnsan hakları ihlali gibi. Rusya'nın böyle bir kaygısı yok. Kim parayı verirse ona silah verir. Silah üreten 60 ülke var. Fakat bu ülkelerin sadece 5 tanesi silah ticaretinde söz sahibi. ABD yıllık silah sanayinin %40'ını karşılayarak listenin en başında yer alıyor. Silah sanayinin %20'sini karşılayan Rusya listeye adını 2. sıradan yazdırıyor. Çin, Fransa ve Almanya'da yıllık silah ticaretinin %17 kadarını karşılayabiliyor. Türkiye'de silah tedarikçisi ülkelerden biri ve dünya sıralamasında 22. numarada yer alıyor. Rus ordusunun önemli kollarından biri olan hava kuvvetleri de Sovyet Birliği'nin mirasını devraldı. Rusya eski nesil uçakları envanterinden çıkarmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde test uçuşu yapılan 6. nesil Rus yapımı Su-57 uçakları ses ve göz hareketi ile çalışma özelliğine sahip. Su-35'ler ise daha düşük versiyonda ama yine de gördüğü ilgi büyük. Öyle ki Çin kendi üretimi J-20 ve J-16 eşdeğeri olan bu uçaktan 20 adet aldı bile. Putin'in İran'a uygun fiyatta hem de öyle fazla pahalı da olmayacak şekilde Su-35 uçakları satacağını düşünüyorum. Rusya'nın 3 okyanus 11 deniz ile bağlantısı var. Bu kadar kıyısı olan bir ülkenin deniz gücü de kuvvetlidir dediğinizi duyar gibiyim. Putin de böyle düşünmüş olmalı ki Sovyetler Birliği döneminde yapılan nükleer denizaltıları geliştirmek için adımlar attı. 344 adet su savaş vasıtası ve 260'ın üzerinde denizaltısı bulunan Rus ordusunun en güçlüsü Petri Veliki olarak biliniyor. Kuzey Filo'nun amiral gemisi tepeden tırnağa silahlı demek mümkün. Rusya'nın Sevratvinsk kentindeki Sevmaş tersanesinde de 2 yeni denizaltı daha hazırlanıyor. Bunlar arasında Rusya'nın 4. nesil Borei A sınıfı General Simo Suvarov denizaltısı da bulunuyor. Rusya denizcilik konusunda iyi olsa da kazaların önüne geçemedi. Sovyetler Birliği'nden kalan Admiral Kuznikov uçak gemisi geçtiğimiz yıllarda medyaya yansıyan bir kaza geçirdi. Putin iktidara yeni geldiğinde de benzer bir denizaltı kazası yaşandı. Nükleer silah atabilen Kurs isimli denizaltı bir tatbikat sırasında yanlış atış sonucu Kuzey Denizi'nde dibe oturdu. Fakat basına tatbikatın başarılı geçtiği bilgisi verildi. Çünkü Putin o sırada Soçi'de tatildeydi. Arama çalışmaları yapılırken Putin tatilini bölmedi ve İngiltere'nin yardım talebini de kabul etmedi. Bir Hollandalı firma tarafından yüzeye çıkarılan Kursk'un 108 mürettebatı hayatını kaybetti. Kursk'un torpidonun infilak etmesi sonucu battığı haberlere yansısa da Rusya iddiaları yalanladı. Rusya'da kış aylarında tüm denizler donuyor. Yani ülkenin deniz trafiği duruyor. Rusya dünyaya sadece Sivastopol limanından açılabiliyor. Rus deniz kuvvetleri denizde istediği gücü elde edemese de nükleer silah konusunda bir hayli yol kat etti ve kendini dünyaya kanıtladı. Rusya sesin 5-6 kat üzerine çıkan süpersonik adı verilen füzeleri üreten bir ülke. Bu füzeler atmosferin üst katmanlarına çıkmadan dünyaya yakın bir şekilde ilerliyor ve aşırı süratli oldukları için savaş sistemlerine yakalanma ihtimalleri de düşük. Tabii karşı tarafın da bir hamlesi yoksa. Bu füzelerle Amerika Rusya'yı kendi topraklarından vuramaz. ABD'nin Türkiye'de, Romanya'da, Polonya'da, İsveç'te, Norveç'te, Kanada'da çeşitli erken uyarı radarları var. Yani Amerikan kıtasına ya da bir NATO toprağına İran'dan füze atılmış olsa bile düşmez, yakalanır. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son günlerde nükleer silah kullanma konusunu dile getiriyor. ABD ve NATO ilk kullanan olmama taahhüdünü ileri sürüp biz nükleer silahı ilk kullanan olmayacağız diyor. Ama Putin'in şu anda böyle bir çekincesi yok. Bana göre kullanır ise sonunu hazırlamış olur. Dünyada şu an 9 ülkede 13.000 kadar nükleer silah var. Bunların bir kısmı depolarda, bir kısmı operasyonel olarak sahada, 2.000 kadarı da yüksek hazırlık durumunda. Şu anki mevcut koşullarda Putin'in de, İngiltere'nin de, Amerika'nın da nükleer silahları hazırlık durumunda. Putin, Batı'ya enerji ve nükleer tehdidi, şantaj olarak gösteriyor ama içeride de kendisine olan güven tamamen bitmiş durumda. Ukrayna Savaşı sırasında ele geçirilen füzeler Rusya'nın itibarını sarsmış gibi. İncelemelerde füzelerin yapımında kullanılan çiplerin ABD yapımı olduğu belirlendi. Rus tanklarındaki sofistike elektronik donanımların da Fransız üretimi olduğu biliniyor. Durum böyle olunca akıllara tek bir soru geliyor. Rusya gerçekten güçlü bir orduya mı sahip yoksa bu algıyı oluşturup hakimiyet mi kurmaya çalışıyor?
Bir ordu savaş öncesi askerlerine ne sağlar? Teçhizat, yeterlilik eğitimleri, gıda takviyesi, motivasyon kaynakları, tarihsel bilgiler ya da askeri güvenlik şartları. Savaşan askerin en büyük moral desteği gelecek olan ikbaldir. Bu liste uzayıp gider. Ancak bazı dönemlerde ordulardaki durum çok daha farklı olur.